Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 çayı hazırlığı ile geldim. Tariflerime başlamadan önce her zaman yaptığım gibi ilk olarak masamı hazırlayarak başlıyorum. Masama 8 kişilik servis açtım ve tabaklarımı masama yerleştiriyorum. Evet, masamı hazırladım. İlk olarak mercimek köftesimi hazırlamak istiyorum. 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. Kapağını kapatarak ocağa alıyorum. Evet, suyu bitene kadar pişirmeyi bıraktım. Gördüğünüz gibi suyu bitti. Üzerine 1 su bardağı ince köftelik bulgur ekliyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Evet, mercimek köftesi demlenirken sosunu hazırlayalım. 2 adet büyük kuru soğan ince yemeklik olacak şekilde doğradım ve bol zeytinyağında kavrulmayı bırakıyorum. Kokusu çıkınca üzerine 2,5 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet, yeteri kadar kavrulan soğan ve salçamı mercimek köftesinin üzerine alıyorum ve karıştırıyorum. Büyük bir tepsiye alarak hızlı soğumasını sağlıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, mercimek köftesi soğuduktan sonra üzerine bir demet ince doğranmış maydanoz, yarım demet ince doğranmış taze soğan eklenir. Biraz nar ekşisi, kırmızı pul biber, istediğiniz baharatları ekleyerek tüm malzemeyi güzelce yoğuralım. Evet, yoğurduğum mercimek köftelerine şekil veriyorum. Normal klasik mercimek köftesi şekli vererek hazırladım. Dilerseniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz sizler. Evet, tüm mercimek köftelerine şekil verdim. Limon dilimleri ve yıkanmış taze nane ile ikramı hazırlıyorum. Ve yıkadığım bolca marulla ikrama hazır mercimek köftelerim. İkinci tarifime buzluktan çıkardım. Börek ile devam ediyorum. Daha önce Ramazan'da hazırladığım ıspanaklı hazır yufkadan böreğim vardı, buzluğa attım. Onu çıkardım. Üzerine bir adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, bir miktar da zeytinyağı ile çırparak böreğin üzerine sürüyorum. Üzerine susam serperek önceden ısıttığım 170 dereceli fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum.
Evet, kızaran böreğimi fırından çıkardım ve kenarda ılımayı bırakıyorum. Bir gün öncesinde hazırladığım su böreklerimi ocağın üzerinde pişiriyorum. Arkalı önlü nar gibi kızarana kadar. Tariflerini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, kızarttığım börekleri servis tabağına alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bir gün öncesinden şerbetlediğim baklavamın üzerine Antep fıstığı serperek servise hazırlıyorum. Tarifini açıklama kısmından veya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, böreklerimi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Bir tava peynirli, bir tavada kıymalı su böreği hazırladım. Kare şekilde dilimleyerek ikrama hazırlıyorum. Evet, böreklerim de hazır. Gördüğünüz gibi ıspanaklı kol böreğimi de dilimleyerek hazırlıyorum. Evet, bir gün öncesinde hazırladığım ekler pastamı ikrama yakın kelepçeli kalıptan çıkartıyorum ve kenarındaki fazla kremayı bıçak yardımıyla sıvıyorum kenarlarına. Üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve çileklerle pastamı süslüyorum. Dilimledikten sonra üzerine çikolatalı sos gezdirdim ikramda. İkram yaparken gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifini açıklama kısmından veya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, baklavamı da servis tabağına alarak ikramı hazırladım. Buzluktan çıkardım. İçli köftelerimi kızgın yağ atarak kızartmaya bırakıyorum. Evet, kızaran içli köftelerimi servis tabağına alıyorum ve ikinci posta içli köfteleri de kızartmaya devam ediyorum. Evet, içli köftelerimi servise hazırladım. İkrama hazır gördüğünüz gibi. Tüm hazırlıklarımı masama aldım. Artık her şey hazır. Afiyet şifa olsun herkese.
Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.